Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Geçen yıl Zara'nın çok güzel rengarenk bir çanta modeli vardı. Bir türlü fırsat bulamadım projelerimin arasına katmaya. Ama modeli de çok beğenmiştim. Şimdi elimdeki olan birikmiş bu renklerle bu çantayı örmek istiyorum. Daha önce challenge yapıldı, çok kişi ördü. Belki ilk defa bu modelle karşılaşacak olanlar vardır. Belki bir faydası olur videonun. O yüzden hem kendimi örerken hem de videosunu çekmek istedim. Ana renk olarak böyle bir renk kullanıyorum. Mutlaka orijinalindeki gibi renk aramak için uğraşmayın. Hangi rengi seviyorsanız ana renk olarak beyaz da kullanabilirsiniz. Siyah da kullanabilirsiniz. Hangi rengi seviyorsanız üzerine yakıştırdığınız, beğendiğiniz renkleri de katarak şimdi rengarenk, cıvıl cıvıl çok güzel bir çanta öreceğiz. Farklı markalar olsa da dokuları birbirinin hemen hemen aynı. Önemli olan kalınlıkların da birbirine denk olması. Bunlara dikkat ederek ipleri alalım. Çünkü başka firmaların da var böyle ipleri. Dokuları birbirine hemen hemen aynı olmasına rağmen kalınlıklarında bir farklılık oluşabiliyor. Ona da dikkat edersek, çünkü tek bir üründe kullanacağız hepsini, birbirine eşit olması gerekiyor. Orijinal ebat 40 santim genişliğinde, 39 santim yüksekliğinde bir çanta öreceğiz tek renk iple. Bu zemini oluşturacağız. Sonra üzerine renkler öreceğiz. Ben yine orijinal ölçü üzerinden örmek istiyorum. Çünkü malum yaz sıcak günlerde kullanıyoruz. Denize gidiyoruz ve içine bir şeyler koymak gerekiyor. O yüzden çok büyük olmasa da küçük bir çanta istemiyorum. Gene orijinali gibi ona yakın bir çanta örmek istiyorum. Ve 4 milim tığ kullanıyorum. Şimdi taban zincirini çok gevşek, bol bol çekmemiz gerekiyor. İsterseniz yarım numara ya da 1 numara fazla tığ kullanabilirsiniz. Yani 4,5 ya da 5 gibi. Şöyle bir ilmeği sıkılaştıralım ve üzerine 61 zincir çekiyorum bol bol. Hiç sıkmadan. Mümkün olduğunca bol bir zincir çekiyorum. 61 adet. ...61 trabzandan sonra 1, 2, 3, 4. zincire bir tane ikili trabzan, zincirle birlikte 2 tane ve aynı noktaya, aynı zincirin içine bir tane daha, 3 tane trabzan. Bütün örgü boyunca hep 3 trabzan gruplarıyla çalışacağız. Araya hiç zincir çekmiyoruz. 1, 2 zinciri atlayıp 3. zincire gene 3 tane trabzan. Bir, iki atlıyoruz. Üçüncüye bir, iki, üçüncü zincire sıra sonuna kadar arada hiç zincir çekmeden 2 zincir atlayarak 3. zincire 3'er trabzan. 19 trabzan grubunu ördüm. Şimdi sıra sonunda 20.yi örüyorum. 2 tane zinciri atlayıp son zincire 3 trabzan daha. ...20 tane oldu. Şimdi 20 tane de tam karşısına öreceğiz. Sadece ilk sırada dönüşlerde bir zincir çekiyorum.
Sadece bu sıra için. Sonra şu ipi de şöyle içinde bırakacak şekilde tutuyorum. 3 zincir trabzanı ördüğüm zincirin içine tekrar batıyorum. Diğer taraf için, karşılığı için 3 trabzan daha. Gene artık zincir çekmiyoruz. Sadece şu dönüşlerde zincir. Bir de şurada dönerken bir zincir. Sonrasında gene hiç zincir çekmeden tamamlayacağız çantayı. Gene hemen yanındaki 3 trabzanın olduğu ilmeğin içine 3 trabzan. Trabzanları ördüğümüz ilmeklerin içine bu sefer karşı kenar için örüyoruz ve yuvarlak bir şekilde örerek çantayı tamamlayacağız. Sıra sonunda gene bu köşede ördüğümüz gibi bir zincir, ama sadece bu sıra için geçerli. Şöyle bir zincir ve şuradaki 3 zincirin üçüncüsüne bağlıyorum. Bir üst sıraya çıkarken ip şu üçlü 3 trabzanın bu tarafında kalırsa 1 2 3 zincir ve boşluğa 3 trabzan. Sırayı ördükten sonra biterken burada 2 tane trabzan örüp üçüncüyü bununla tamamlayacağız. İp burada kalınca, ip burada kaldığı zaman da zaten bu sırada, şimdi bunu örerken üst sırayı örerken ip bu tarafta kalacak. O zaman hemen trabzanlara başlıyoruz. Bir bu tarafta kalıyor ip, bir bu tarafta kalıyor. Bu tarafta kaldığı zaman 3 zincirle boşluğa geliyoruz. Bu tarafta kaldığı zaman da hemen trabzanları örmeye başlıyoruz. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. 3 zincirle boşluğa geçtim. Sıra bitiminde 2 trabzan ve üçüncüyü de zincirle tamamlıyoruz. Boşluklara üç trabzan örerek devam ediyorum. Şu köşeyi de örelim. Sadece boşluklara arada hiç zincir çekmeden üçer trabzan. İkinci sıranın sonunda son boşluğa 2 trabzan, 3 zincirle başlamıştık. Yani ip bu taraftaydı. Boşluğa gelene kadar bir 3 zincir çekmiştik. Sonra trabzanları örmüştük. Şimdi bu zincirle
üçüncü trabzanı tamamlıyoruz. 2 trabzan ördük. Bu da üçüncü trabzan oluyor. Şimdi ip boşluk tarafında. Yani bu tarafta kaldığı zaman 3 zincirle boşluğa geliyoruz. Boşluk tarafında kaldığı zaman da yine 3 zincir. Bu birinci trabzan. 2 trabzan daha 3'e tamamlıyoruz. Ve devam ediyoruz. Pardon, hiç zincir yok arada. Aynen boşluklara 3'er trabzan örerek devam ediyoruz. Bu bitiş ve başlangıç noktasında ip boşluk tarafında kalınca hemen trabzanlarla devam ediyoruz. İp bu tarafta kalırsa da boşluğa 3 zincirle geliyoruz. Bu sırada ördüğümüz gibi bitişte bu 3 zinciri trabzana dahil ediyoruz. Az önce ördük. Ölçelim. Tam 40 santim. Bu tabii ki sizin elinizle kullandığınız iple tığla ilgili. Bu ölçülerle yani aynı ilmek sayısı, zincir sayısı, aynı trabzan sayısıyla örseniz bile mutlaka biraz fazla ya da biraz eksik kalabilir. Önce zinciri çekin, bir başlangıç örün. Bakalım istediğiniz genişliği tutturabiliyor musunuz? Belki daha büyük öreceksiniz, belki daha küçük öreceksiniz. Önce ne kadar örmek istediğinizi belirleyin. Zincirin başlangıç, çantanın başlangıç zincirini çekin. Şöyle 1-2 sıra bir örün. Bakalım kaç santimi yakalıyorsunuz. Ona göre devam edin ya da arttırın ya da eksiltin. Bir kere deneyerek yaparsanız ölçüyü tam yakalarsınız. Şimdi aynı şekilde örerek bu sıraları yineleye istediğim ölçüye gelene kadar devam ediyorum. Şöyle 40 santim. Bir de böyle ölçelim. ...36 santim. Yüksekliğini 36 santim olmasını istedim. Çünkü 39 bana biraz uzun gibi geldi. Tabi bu zevkinize göre. İsterseniz 39 santimde örebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi bu parçayı ördükten sonra aynı parçayı şimdi bu tarafa öreceğim. Şu iki işaret iğnesinin olduğu yer çantanın ortası. Yani 10 tane trabzan grubu bu tarafta, 10 tane trabzan grubu bu tarafta. Her iki tarafta da aynı. Şuradan başladım. Şöyle. Şu ortadaki boşluğa battım ve bu tarafa ördüm. Şimdi gene aynı şekilde çeviriyorum. Şöyle bir ilmeği sıkılaştıralım ve ortaya. Bakın burada başlangıç ve bitiş noktaları ortası. Gene ortaya batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 3 trabzan. Aynen örmeye devam ediyoruz. Burayı şimdi nasıl örüyorsak başlangıçta bu parçayı da aynı şekilde ördüm. Buradan başlıyoruz. Gene ortada sırayı burada bitiriyoruz. Buradan başladım. Diğer kenarın ortasına kadar ördüm. Başladığım noktadayım. Şu parçayı başladığım noktadayım. Oraya bir tane ikili trabzan örerek bağladım. Kenarları gayet muntazam şekilde eksilerek devam edecek. Şimdi çeviriyorum.
ikinci sırayı, yani sap tarafındaki eksilen parçanın ikinci sırasını örüyorum. 2 zincir boşluğa geliyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu başlangıç noktamızdı. Son boşluğa da 3 trabzan ördükten sonra buradaki 2 zincir çektiğimiz boşluğa gene ikili trabzan çeviriyorum. Eksilte eksilte örüyoruz. Şimdi gene 2 zincir ve boşluğa. Gene eksilttik. Bu şekilde eksilterek her iki taraftan da 2 tane trabzan grubu kalana kadar devam ediyoruz. Örgüyü tamamladım. Şöyle tam istediğim ölçüde oldu. Siz de istediğiniz genişlikte, istediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. Şimdi şurada askı bölümünde, yani şu arada 4 tane küçük motif çalışacağız. Bu motifleri birbirine ekleyeceğiz. 4 motifi, birini şimdi birlikte yapacağız. Şu iki askı arasına bunları dikeceğiz. Burada çalışmadığım renkler, mesela turuncu hiç yok. Bir tane turuncu çalışalım. Şöyle çeviriyorum ipi ve içinden alıyorum sihirli halka. 3 zincir. Halkanın içine trabzan, bir tane daha, 3 tane trabzan. Şimdi biraz sıkı bir motif yapacağız. Aralara çok fazla zincir çekmiyoruz. Bir tane zincir ve 3 tane trabzan. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, tekrar 3 trabzan. Bir, iki, üç, 4 tane, bir zincir, başlangıç 3 zincirin üstüne, yani 3. zincire sırayı bağlıyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. İpi kopartıyorum. Bu ipleri zaten sıkıştırıp iyice içinden geçirerek kaybedeceğiz. Şimdi üstüne mavi yok. Üzerine bir mavi örelim. Bir ilmek hazırlayalım. Sonra herhangi bir zincir boşluğundan ipi kaydırarak sıkıştırıyorum. 3 zincir, aynı boşluğun içine 3 trabzan, bir zincir, köşeyi örüyoruz.
sıkı bir motif olması için bir zincir çekiyoruz. Sadece köşelere. Şimdi bu köşeyi öreceğiz. Araya hiç zincir çekmiyorum. Hemen boşluğa, aynı boşluğa üç trabzan, bir zincir, yine aynı boşluğa 3 trabzan. Diğer köşeye geçerken yine hiç zincir çekmiyorum. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Dördüncü köşeye geçerken gene hiç zincir çekmiyoruz. Üç trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Zincir çekmeden başlangıç 3 zincirin üçüncüsüne bağlıyorum, sıkıştırıyorum ve koparıyorum. Bunları arkada sıkıştırıp sabitleyerek kaybedeceğiz. 4 tane motifi tamamladım. Şöyle ana renk iple motifleri birbirine diktim. Son motifi şöyle ipi burada sıkıştırdım. Gene diğer uca dikiyorum. Şöyle köşeden çıkalım. Sonra 3 trabzanın şu yan tarafından, boşluğundan birleştirelim. Bir kere daha batalım. Sıkı olsun. Sonrasında 3 trabzanın üzerine birer kere batıyoruz. Karşılıklı. Diğerine. Şimdi buradaki 3 trabzanın üzerine ve boşluğa, yandaki boşluğa batıyoruz. Tekrar batıp arkasından ipi yürüterek ve önce bir sıkıştırıyoruz ipi, düğüm yapıyoruz, biraz daha yürütüyoruz ve saklıyoruz içinde, kesiyoruz. Şimdi çapraz örgülere başlıyoruz. Kırmızı iple başlayalım. Bir ilmek alalım şöyle. Sonra şöyle göstereyim önce nasıl başlayacağımızı. Şurada ilk trabzan
sırasını atlıyorum. Şuradaki boşluktan örüyoruz. Şuraya bir sık iğne örelim ve ipi bağlayalım. Doluyorum. Hemen ilk boşluktan diğer boşluğa çıkıyorum. Buraya 3 tane trabzan örüyorum. İkili trabzan. Sonra gene devam ediyorum. Gene 3 trabzan. Buraya batıyoruz gene. Üç trabzan. Sıra takip ederek hepsine üçer trabzan örerek devam ediyorum. Birkaç sıra ördüm. Daha net anlaşılması için şöyle göstereyim. Her birinin arasında 2 trabzan grup sırası var. Önce kırmızıyı örmüştüm. Sonra yeşili taktım. 2 tane arada. Sonra diğerlerine her birinde 2 sıra. Şöyle başladım. Aynı hizadan devam ettim. Aynı boşluklardan ve tabanda bitirdim. Bütün renkleri yukarıdan başladım. Tabanda bitirdim. Bu döne döne örüldüğü için her iki sırada bir örünce, yani bu örgü tamamlanınca çantanın her iki yüzü de bu şekilde örülmüş olacak. Şimdi bir sıra daha ekleyelim. Yeşil ekleyelim. Hangi renkleri seviyorsanız, hangi renkleri yan yana olunca beğeniyorsanız onları kullanın. Şimdi şöyle 2 tane bırakıyorum. Şuradan bir tane sık iğne doluyorum. Hemen ilk boşluktan ikili trabzan, 3 tane, bu şekilde gene şöyle
Zaten nereye batacağımız, nereleri öreceğimiz çok açık bir şekilde gözüküyor. Devam ediyorum ve tabanda bitiriyorum. Şimdi tabana gelince tekrar tabana nasıl bağladığımızı da göstereceğim. Şöyle başladım ve şimdi tabanda bitiriyorum. Şurası zincir çekerek başladığımız taban. Son örgümü de ördükten sonra gene o boşluğun hizasındaki şu taban zincirine bir sık iğne bitiriyoruz. Yani sık iğne ile başladık. İkili trabzanları örüp üçer tane. Gene tabana bir sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi şu tam köşelere gelen örgüleri nasıl tabana bağlayacağız? Onu göstermek için hardal rengi örgüyü gene aynı şekilde bir sık iğne ile ipi bağlayıp tabana kadar geldim. Ve son boşluğa da trabzanları ördüm. Şimdi şurada 2 tane, burada 2 tane, gene şu sıra tam karşılığında olan sırayı burada hangi boşluğa bağlamışsak oraya bağlayacağız. Yani bundan sonra öreceğimiz her sıranın zaten ipi bağlı olacak ve aynı yere bağlayacağız bundan sonraki örgüleri. Şimdi bu köşeye gelen örgüyü tabana nasıl bağlıyorum? Şurası tabanın, şu taban tam köşesi, şurası. Buraya bağlıyorum. Ucu yani. Bunu da bağladıktan sonra diğer köşeyi de sırası geldiğinde aynı şekilde şöyle bir sıra, şöyle bir sıra tam köşeye geliyor zaten. Şurada en ucunda bağlayarak bitiriyoruz. Artık örgüler yavaş yavaş şuraya da bir sıra ördü. Şu 2 sıradan sonra bu taban bir tarafı tamamlanıyor örgü. Diğer tarafı örerken buraya geldiğimizde, tabana geldiğimizde nereye batacağımızı zaten belirlemiş oluyoruz. Gene aynı yere batarak bir sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi kalan diğer örgüleri sırayla örerek devam ediyorum. Bütün renkli örgüleri bitirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok hoş bir çanta oldu. Bu iplikleri de zaten içinde şu kısımlarda kaybedeceğiz. Aynen tabanda da öyle. İçeri alacağız ipleri ve aralarda yürüteceğiz. Şimdi şu sap kısmında kenarlara örgü yapacağız. Sadece sık iğne. Hem motiflerin kenarlarına hem çanta kenarına şimdi sadece sık iğne örerek bir çerçeve yapıyoruz. Şuradan başlayalım. Trabzanların üzerine şu aradaki dikiş yerine batmayalım. Trabzanın üzerine ya da şu araya, boşluğa. Gene trabzanların üzerine
boşluğa en son ve çantanın örgüsüne başlayalım. Şu boşlukları 2 zincirle çıkmıştık. Gene içlerine 2 sık iğne örüyoruz. Boşluklara 2 sık iğne. Bu kısmı sık iğnelerle geldim. Şimdi örgüleri yaptığımız, renkli örgüleri ördüğümüz kısımda gene aynı şekilde 2 sık iğne devam edeceğiz. İplerin uçlarını şöyle içeri doğru alıyorum. Gene her birine 2 tane sık iğne batarak örüyoruz. Şöyle içeri alıyorum. Gene bir sağından bir solundan 2 tane sık iğne. Evet, çantanın şu kısmına, ağız kısmına bir manyetik çıt çıt dikerek çantayı tamamlıyorum. Çok renkli, çok şık, güzel bir çanta oldu gerçekten. Bütün iplerini içinde gizleyerek tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.